aylardır devamlı istenen bira mezeleri yapacağız. 2 tane patates. Şimdi patatesi hemen şöyle bir düzleştiriyorsunuz. Tamam mı? İnce ince kesiyorum. Bakın hiç acele etmiyorum. Keyif almaya bakıyorum. Dünyanın en yavaş patatesini kezen insan biz olalım. Hiç fark etmez. Yeter ki zevkle yapalım. Ama bakın iyi kesmişim ha. Değil mi? Kabul edin yani. İyi kesmişim. Görüyorsunuz değil mi? Hemen hemen hepsi aynı boyda. Eğer hemen yapacaksanız suya koymanıza gerek yok. Ama daha sonra yapacaksınız, suya koyabilirsiniz. Öyle nişastasının falan gitmesine gerek yok. Suya koyma dediğimiz bekleteceksek eğer. Hemen ocağın başına. Yine ocağın en büyük gözünü en güçlü şekilde yaktım. Bütün hepsini aynı yağda yapacağız. O yüzden sıralama önemli. Bol yağ ihtiyacımız var. İsteyen yağı süzüp tekrar başka sebze kızartacağı zaman kullanabilir yağını. Bakalım yağ kızmış mı? Yağın iyice kızmasını istiyorum. Burada önemli olan yağın çok kızgın olması. Patates yukarı çıktığı anda diğerlerini de atıyorum. Hepsini bir anda atmayın. Yağ bir anda soğur. Patatesiniz çıtır olmaz. Elimizle ne kadar iyi kesmişiz, farkında mısınız? Sanki makineyle kesmiş gibi. Çok fazla patatesle doldurmadım. Isısı düşmesin diye hem de patatesler rahat rahat pişsin diye. 2 kere de pişirmeyi düşünüyorum patatesleri. Patatesler pişti. Hemen şöyle alalım. Yalnız meze yapıyoruz. Ara sıcak yapıyoruz. Patatesleri böyle kablo kağıda falan koymayın. Meze ara sıcak yağlı olur. Patatesleri tek tek atarsanız daha çabuk pişer, yapışma olmaz, daha lezzetli olur. Lezzet hep ufak detaylarda saklı. Patates sıcakken tuz, yarım bağ maydanoz, en az yarım bağ, sadece yaprakları, köy patatesi filan diye lanse ediyorlar. Oysa ki çok eski bir meyhane patatesi bu. İşi bilen kişiler meyhane patatesi olarak adlandırır. Sosu da aynı elde yapacağız. En az 3 tane, 5-6 taneye kadar yolu var. Sarımsak. Evet, bıçakla ben şöyle eziyorum. Siz isterseniz normal şekilde ezebilirsiniz. Sarımsaklar da hemen oyunun içine. Pul biber. Ne kadar seviyorsanız o kadar. Ucu postayı da alalım. Yağlı yağlı. Limon. En az yarım limon. 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı. Tuz. Daha önce böyle bir şey yemeyen bunun nasıl bu kadar lezzetli olduğunu şaşıracaksınız. Patatese limon mu? Zeytinyağı mı? İster sıcak, ister soğuk. Görüntü nasıl? İsterseniz kırmızı soğan, isterseniz beyaz soğanla tamamını yapabilirsiniz. Ama ben yarım yarım kullanacağım. Bir nizami su bardağı, 10 gün baciz yapıyoruz. Ama bizim damak tadımızı uydurarak, yoksa yiyemezsiniz. Soğan kızartması yapıyoruz. Tam bir su bardağı un, bir paket kabartma tozu. Instagram'daki videoyu gördünüz mü? Hafta sonu Kıbrıs'taydım. Makineye bir bastım, büyük ikramiye düştü. Gerçi büyük ikramiye derken oranın normal bir ikramiyesi. Bu arada Kıbrıs'a tekne bakmaya gitmiştim. 2 çay kaşığı kimyon. Biraz acı gerçek, biz bu fiyatları tekneye zor alırız. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1,5 çay kaşığı tuz. Hemen ilk başta kırmızı soğanın yarısı. Bu arada normalde bu nohut unuyla yapılıyor ama biz damak tadımızı uyduruyoruz ve normal unla yapabilirsiniz. Hiç aramanıza gerek yok. Kırmızı soğanın yarısı. Ne çok ince ne çok kalın. Hemen unun içine şu kalın parçaları koymuyorum. İsterseniz bunu da doğrayalım. Hadi biraz fazla yapalım madem öyle. Bu da hemen oyunun içine.
beyaz soğan yarısı. Bu da hemen oyuna. Bakın diyelim ki kalın oldu değil mi? Koparın. Hiç önemli değil. Koparıp atın. Şimdi burada ister kaşıkla ister elinizle unla soğanı, baharatları karıştırın. Tamamen ama. Görüntü aynen böyle olmalı. Her tarafına unun, baharatın yapışması lazım. Soda açalım. Sodanın soğuk olması önemli. İmkanınız varsa soğuk soda kullanın. Ve bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Yani sulu sulu olmamalı, katı da olmamalı. Yani bizim tekniği almamız gerçekten zor gözüküyor. Katıl butonunu açacağım. Herkes bir elini atarsa rahat rahat alırız. Bu arada dandik bir tekne almıyoruz. Yelkenli alacağız. Büyük ihtimal Azura düşünüyoruz. Çoğunu hazırladım. Azı kaldı miktarı. Katıl butonuna da rağbet olmazsa sponsor alacağım. Teklif eden çok ama kimseyi sokmak istemiyorum normalde rahatım bozulmasın diye. Ama mecbur öyle yapacağız. İşten mi geldiniz? O zaman kızartın. Arkadaşınızla gelecek. Sabah yaptınız, akşam kızartın. Size kalmış. Ama ben hemen taze taze kızartacağım. Patatesi kızarttığımız yağ ile devam ediyoruz. Yağımız sıcak. Bakın isterseniz böyle elinize alıp, bunun orijinali böyledir. Elinize alırsınız. Top şekline getirip bırakacaksınız. Top şekline getir, bırak. Top şekline getir, bırak. Ben elimle dokunmak istemiyorum Koray diyenler. Böyle alırsınız, suyunu süzersiniz hafif ve bırakırsınız. Elinizle yaptığınız zaman daha şekilli olur. Unutmayın. En kızgın yağ attıktan sonra artık orta ateşe getiriyorum ki içi de pişsin diye. Bunu isterseniz bir gün sonra bile kızartabilirsiniz. Bakın hemen şuna bakalım. Kendini toparlamış olması lazım. Hemen çevir. Evet bu. Çevir. Buradaki en önemli nokta kesinlikle yağ çekmemeli. Kızartırken buna dikkat edin. Bakın görüyor musunuz? Kabuğunu. Sesi duyuyor musunuz? Kabuktaki. Şöyle bir bakalım. Bakın artık bunlar kızardı. Görüyor musunuz? Hiç yağ çekme yok. İsteyen peçeteye koyabilir. Ben koymuyorum. Meze yağlı olur. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Kaç tane yapacaksınız? Miktarı size kalmış. Soğanları en az 1 saat buzluğa atıyoruz. Restoranların ufak bir püf noktası. 1,5 saattir buzlukta bekliyor. Koray niye buzlukta bekliyor? Bu arada bir kesme perdesi kullanalım. İşinize karışmak gibi olmasın. Size kalmış. Ama eğer böyle kesme perdesi kullanırsanız şu zaten 30'a 40'lık bir şey. 2 tanesi hem de. Hiç etraf kirlenmez. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Çok sıcak olmamak kaydıyla. Kabuğunu soyacağız. Ya dikkatli kesiyorum. Çünkü bana tam yuvarlak halkalar lazım. Soğanlar buraya. Çöp buraya. Etraf tertemiz. Bu kadar. Ne çok kalın ne çok ince. Ellere dikkat. Aceleye gerek yok. Dünyanın en yavaş soğan kesen insanı biziz. Benim. Evet işte bu. Şimdi bakalım. Nizami kesmiş miyiz? Şunları salata için ayırıyoruz. 2 yumurta. Biraz tuz. Hemen çırpalım hemen. Şu gözüme hoş gelmedi. Biraz daha derin kaba ihtiyacımız var. Un ne kadar soğan halkası ne kadarsa o kadar çok. Ve galeta unu. Biraz kırmızı pul biber. Karabiber. Yine biraz tuz. Bu düzeni küçümsemeyin. İşte esas lezzetli olma nedeni soğuk soda. Daha sonra yumurtanın içine her tarafı yumurta olsun. Kapağını kapat. Çalkala. Hem çok az malzeme kullan hem de hiç kendini yorma.
Hemen bakalım. Soğan halkaları pişti. Buradaki önemli nokta soğan halkalarını yine yağ çektirtmemek. Buradaki en önemli nokta bu. Bira mezesi isteyen arkadaşlar biraz bekledi ama beklediğinize değdi. Son mezemize geçelim. Son ara sıcağımıza 3 yumurta. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 yemek kaşığı un. 1 kabartma tozu. Tam bir paket. 1,5 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Aynen böyle olmalı. Aynen. Paçalı şekilde soyuyoruz. Buradaki püf noktası hemen yapacağımız anda soyuyoruz ve kesiyoruz. Böylece suda bekletmemiz gerekmiyor. Kesinlikle acı olmuyor. Zaten eskisi gibi patlıcanlar da yok. Acılığı kalmadı. Ve buradaki en önemli nokta ince kesmelisiniz. Kalın keserseniz pişmez. Kalınlığına bakalım isterseniz. Bakın. Bu en fazla bu kalınlıkta olmalı. Yoksa içi pişmiyor. Patlıcanı böyle batırdığınız zaman sos tamamen akıp gitmemeli. Bakın görüyor musun? Üstüne yapıştı. Şöyle bir kere batırdıktan sonra akıyor ama üstündeki sos yapışmış şekilde duruyor, görüyor musunuz? Yine çok kızgın şekilde atıyorum. Şu anda en yüksek ısıdayım. Patlıcanımı çevirdikten sonra patlıcanları çevirdikten sonra unutmayın. Orta ateşe getiriyorum. Böylece içleri çiğ kalmayacak. Lezzet hep ufak detaylarda saklı. Bir 5 dakika hiç dokunmadım. Şöyle bir bakalım. Tam istediğim gibi. Nasıl gözüküyor? Sosum daha var, görüyor musunuz? Böyle en az bir tane 2 tane daha patlıcan yapar. Bittikçe kızartıp yapacağım. Bittikçe kızartıp yapacağım. Çok daha lezzetli yiyeceğiz. Patlıcanları alabiliriz. Nasıl gözüküyor? Patatesi. Yani şunu daha önce tatmamış olan çok zevk alacak yerken. İster soğuk ister sıcak. Şu ortadan alalım bir tane. Beklediği halde. Yoksa sıcak sıcak olsa çok daha dumanlı, çıtır çıtır olur ama bakın şimdi sese bakın. Ses geliyor mu acaba? Çatır çatır. Dehşet bir şey. Patlıcan alalım. Şöyle koparalım nasıl pişmiş. Şunu yediğiniz zaman ne diyorum tadına kapılabilirsiniz. Açın ağzınızı. Demin o kadar güzel kokuyordu ki ilk lokmayı size vermeyi unuttuk. Ama şunu da açın ağzınızı. İlk lokma sizin. Bira mezesi isteyenler. Bira ediyoruz da illaki biranın yanında yiyip içmek zorunda değilsiniz. 5 çayında yiyip için. İster birini etkilemek istediğiniz zaman yapıp yiyebilirsiniz. İsterseniz de kendinizi şımartmak istediğiniz zaman yiyip yapabilirsiniz. Bu dünyada sizden daha önemli hiç kimse yok. Bunu unutmayın. Siz yoksanız zaten etrafınızdakiler de yok. Şimdi soğan halkası biraz beklediği için biraz kendini salmış olabilir. Kabul ediyorum. Açın ağzınızı. Bir tadına bakın. Günün yıldızı. Ya Koray, patates kızartmasına limon sıkılır mı? Sarımsak konur mu? Zeytinyağı dökülür mü piştikten sonra? Bir tadına bakın bakalım. Şunun da bir tadına ilk siz bakın. Son bir uyarı. Soğan halkanızı kızarttığınız anda yemenizi tavsiye ederim. Hepimize yine sağlık. Bu arada izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Bir de size inat katıl butonunu açıyorum. Müthiş bir tekne alacağız. Direklerden dönüyorum. En son Kıbrıs'a gittim bu hafta, alacaktım fakat yine zam gelmiş. Fiyat artırıyorlar. Bu arada rota gibi falan böyle tekne bakmıyoruz. Azura bakıyoruz. Çok az bir miktar kaldı almamız için. Kalabalık olduğumuz az bir miktar diyorum. Herkes el atarsa bunu alırız. Ve göreceksiniz benden çok size faydası olacak. Demedi demeyin. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.